Merhabalar, ben Yiğit. Sıfırdan Python dersleri serimize devam ediyoruz. Bu derste print input ve tip dönüşümüyle ilgileneceğiz. Birinci derste söylediğim bir konu vardı. Print'in farklı yazılması, print fonksiyonunun farklı yazılması ile ilgili. Bugün print fonksiyonunun nasıl farklı yazıldığı, daha kolay, hatta sektörde de en çok bu yazımla karşılaşacağız. Onu göreceğiz. Bugün bu derste şunları öğreneceğiz. Print fonksiyonunu daha gelişmiş kullanmayı, sep parametresini, end parametresini, input ile kullanıcıdan veri almayı, input verisinin neden string geldiğini, integer, float ve string ile tip dönüşümü yapmayı ve o ilk derste bahsettiğim string ile düzgün çıktı yazdırmayı göstereceğim. İlk önce print'i şöyle normal nasıl kullanıyorsak onu bir yazalım. Adettendir Hello World. Hello World'ü yazdığımızda normal tırnak içinde yazıyoruz. Bir string ifade. Şimdi biz print'te şöyle de yapmıştık. Benim böyle bölüm bölüm ayırıyorduk. Benim adım Umut. Gördüğünüz gibi arada boşluklarla print ifadesini virgüllerle de yazabiliyorduk. Şimdi f-string kullanımında ise değişken atamayı öğrenmiştik. Değişkenlerimizi atayalım. İsmimiz Umut. Yaşımız 23. Şimdi print'imizi yazdık. Normalde nasıl yazıyoruz? Benim adım, sonra iki noktamızı koyalım. Virgülü koyup buraya isim yazardık ve benim adım Umut olarak gelirdi buradaki bilgi bize. Biz burada f yazarak, f string kullanarak başa f yazıp tırnağı sonradan ekleyip merhaba benim adım deyip burada süslü parantez kullanıyoruz. Şöyle isim yazıp bu şekilde süslü parantezlerle merhaba benim adım Umut. Virgülle ayırmadan süslü parantezlerle f-string sayesinde direkt terminale böyle kolay bir şekilde verebiliyoruz. Merhaba benim adım Umut ve 23 yaşındayım. F-string ile böyle terminale çıktığımızı verebiliyoruz. Biz bunu eski yöntemle nasıl yazıyorduk? Tırnak içimize alıyorduk. Merhaba benim adım. Sonra virgülümüzü koyuyorduk. Sonra isim. Sonra V yazıyorduk. Bu boşluklara takılmayın. Direkt anlatmanız açısından direkt yazıyorum. Yaşındayım. Merhaba benim adım Umut ve 23 yaşındayım. Bu f-string'in aslında kolaylığını anlamışsınızdır zaten. Direkt süslü parantezlerle değişkenle direkt atamasını falan. Ya sektörde en çok karşılaşılan print kullanımı zaten böyleydi. Şimdi sep kullanımına, sep parametresine geçelim. Sep print içinde birden fazla değer yazdırırken değerlerin arasına ne koyulacağını belirler. Şimdi ilk önce normal Python öğreniyorum yazdım. Çıktığımıza bakalım. Python öğreniyorum da arada bir boşluk oluştu virgülden dolayı ve Python boşluk öğreniyorum yazdırıldı. Biz burada sep parametresini kullanarak o aralıkta ne olacağını belirliyoruz. Ben sep parametresini kullanıp içine hiçbir şey yazmadığım için o iki kelimenin yani iki bölümün arasında bir şeyin olmayacağını söylüyorum.
Fakat ben gelip buraya tire koyarsam Python ve öğreniyorumun arasında bir tire işareti olacaktır. Boşluk tire boşluk yaparsam Python öğreniyorum olacaktır. Bunun kullanımını en çok tarih yazımlarında yapılıyor. Mesela 2026 06 06 sep kullanıyoruz. Tiremizi koyalım. Gördüğünüz gibi bir ifademiz var. Arasına tiremizi yerleştiriyoruz. Araya hiçbir şey koymazsak da önceki örnekte de gösterdiğimiz gibi direkt birleşik oluyor. Yani sep birden fazla değer yazdırırken değerlerin arasına ne koyulacağını belirliyor. Sıradaki parametremiz end parametresi. Normalde print çalıştıktan sonra otomatik olarak alt satıra geçiyor. Yani şöyle birinci satır, sonra ikinci satır. Gördüğünüz gibi print birinci satır yazdım ve print ikinci satır yazdığımda alta geçiyor. Bunu sağlayan şey nedir? Bunu sağlayan şey birinci satır yazarken ve ikinci satır araya koyduğumuz ters slash işareti ve nedir? Yazdırdığımızda bu iki terimin alt alta olacağını görüyoruz. Ve şu aradaki boşluktan dolayı da terminalde çıktısında bir kayma olduğunu da görebiliriz. Biz bunu end fonksiyonuyla, end parametresiyle şöyle yapıyoruz. Print birinci satır, sonra end parametresini yerleştiriyorum ve ne yazalım buraya? Ters slash'lı bir ne işaretini koyalım. Sonra ikinci satır diyelim. Şimdi birinci satırla ikinci satırın arasına alta geçmesini söyledik biz buna. Fakat ben buraya C yazsaydım mesela. Birinci satır ve ikinci satırı birleştirdi ve arasına C'yi ekledi. Yani end boş bırakayım. Bu sefer de onu görelim. Birinci satır ve ikinci satırı birleştirdi. End normalde print alt alta geçirirken satırları new line yaparken print fonksiyonunda end parametresini kullanırsak düz yazı ve tek satırda olduğunu görebiliriz. Mesela arasına şöyle bir parantez koyalım. Birinci satır ve ikinci satırı birleştirdi ve tek satır haline getirdi. Şöyle farkını da görelim. End olmadan. Bu bölümdeki kodumuz. Alttaki kod da bu bölümdeki kodumuz. End bu kadar basit parametreler, kullanışlı parametreler. Bu ikisini ortak kullanalım. Böyle hızlıca. Ali, Veli, Ayşe yazalım. Sonra sep parametremizi kullanalım. Virgül diyelim. End parametremizi kullanalım. Burada da noktalı bir şekilde ne kullanalım. Ali ile Veli arasında virgül oluşturdu. Boşluk bıraktı. Sonra Veli ile Ayşe arasında virgül oluşturdu. Boşluk bıraktı. Ve en sonda da new line'e geçti. Ve noktasını koydu. Çünkü burada nokta vardı. Şimdi ben
deneme yazayım şuraya. Ali Veli Ayşe nokta. Ali ile Veli arasına virgülü koydu. Veli ile Ayşe arasına virgülü koydu. Sonra Ayşe'nin sonuna noktayı koydu. Alt satıra geçti ve denemeyi yazdırdı. Ben burada sadece nokta koyup devam etmesini istiyorum. Hatta bir boşluk da koyalım. Ali virgül boşluk, Veli virgül boşluk, Ayşe nokta deneme. Sep ve end parametremizin kullanımı böyleydi arkadaşlar. Şimdi bakıyorum video 10 dakikaya geçmiş. Bu videoda input ile veri almayı gösterecektim. Fakat video bayağı uzayacak. En iyisi bunu bir sonraki videoda göstermek. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hemen onu da devam ederiz bir dahaki videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.